Herkese merhaba, ben İzzet Cemcioğlu. Serinin bu videosunda sizlere Hexacopter frame'ini nasıl topladığımı göstereceğim. Uzun bir video olacağını tahmin ediyorum. İlk başta kutu açılışını yapacağım, ardından da kullanma kılavuzunu beraber inceleyeceğiz. Sonrasında da kurulum aşamasına geçeceğim. Şimdi başlayalım. Kurulumunu yapacağımız gövdenin markası Tarot, modeli Ironman 680. Kullanım kılavuzunu kenara bırakalım, ona sonra bakacağız. Öncelikle en merkezi parçayı hızlıca çıkarıyoruz. Şimdi de yakından bakalım. Bu parça multikopterin tam merkezi olacak. Bu aşağıda gördüğümüz küçük kapağın altında ESC'ler, üstünde de uçuş kartımız olacak. Yanındaki küçük parçayla ise gövdenin üzerinde bir yükseklik sağlayacağız. Bunun üstüne istersek pilimizi, istersek uçuş kartımızı monte edebiliyoruz. Bu gördüğümüz parça ise hareketli kolların motor montajını yapacağımız kısım. Sabit olan kollar ise motor bölümüyle birlikte gönderilmiş. Bunu da göstereyim. Evet, bu kollar sabit olacak. Bunların motor montajı yapılacağı bölümde birlikte gönderilmiş. Bunlar ise hareketli kolların bağlantı bölümü. Evet, şimdi bunları bir kenara koyalım. Burada 4 tane ince ayak var. Bunların ikisi iniş takımlarının, ikisi ise alt rayların. Bunlar iniş takımlarının bağlantı parçaları. İniş takımının kendisi. Bu parça gövdeyle bağlantısını sağlayacak olan kısım. Bunların detaylarının hepsine gireceğiz. Bunlar alt rayların bağlantı parçaları. Ve kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi kullanım kılavuzuna geçebiliriz. Şimdi de kullanım kılavuzunu inceleyelim. Yalnız başlamadan şunu söyleyeyim, kılavuza tam olarak bağlı kalmayacağım. Kılavuzun ilk aşamasında multikopterin merkezini oluşturduğunu söylediğim parça ikiye ayrılmış ve üst kısmına alttan kolların bağlandığını görüyoruz. İkinci aşamada ise güç dağıtım kartı gövdeye entegre olan model için elektrik bağlantı şeması gösterilmiş. Bizim bununla işimiz yok. Üçüncü aşamada ise iniş takımlarının montajı gösterilmiş. Dördüncü aşamada ise kolların hazırlanması, motor ve ESC'lerin montajı gösterilmiş. Beşinci aşamada ise hazırladığımız iniş takımının ve alt ray sisteminin merkez parçaya alt kısmından montajı gösterilmiş. Altıncı aşamada ise hazırladığımız iki ayrı bölümün birbirine montajı gösterilmiş. Son bölümde de pil taşıma ünitesinin montajı gösterilmiş. Artık hazırız. Montaj aşamasına geçebiliriz. Şimdi ilk olarak kabaca yapmak istediklerimizi göstereyim. Öncelikle sabit ayakların montajı bu yan taraftan olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Hareketli ayaklar ise yakın çekimde daha net görüyorsunuz. Bu iki kıskacın arasında olacak şekilde montajını sağlayacağız. Ardından da bu ayakların uç kısımlarına motor bağlantı aparatlarını şu anda ekranda gördüğünüz eklemeye çalışacağım. Son olarak da en basit haliyle ayakların montajını şu şekilde gerçekleştireceğiz. Bu ayakların kurulumunu sağlamış olacağız. Şimdi ilk iş olarak gövdeyi oluşturan parçayı alt ve üst bölümünü ikiye ayıralım. Ben basit bir alyan anahtarı kullanacağım. Burada küçük bir tüyo vereyim. Bu alyan anahtarına küçük bir mıknatıs yapıştırırsanız açtığınız vidalar alyan anahtarında asılı kalır, düşmezler. Bu bize vidaları açarken değil, özellikle sıkarken çok kolaylık sağlayacak. Evet, parçaları ayırdık. Şimdi üst kısımda kalacak parçayı görüyorsunuz. Bununla şimdilik bir işimiz yok. Bunu kenara ayırıyorum.
Montajın sonunda ulaşmaya çalıştığımız hedefi anlamanız için de kısaca yerlerini göstereyim. Hareketli kollar bu iki mandalın arasında kalacak. Sabit kollar ise şu köşelerden içeriye doğru girecek. Her biri orta kısma kabloları verecek ve tam şu orta kısımda powerboard'umuz olacak. Şimdi ilk aşamada drone'un ön tarafını belirlememiz gerekiyor. Bunun için tarot yazısı bana doğru bakarken karşımda kalan iki mandalı ön kısmı olarak belirliyorum. Bunu nasıl belirleyeceğim? Bu mandalları kırmızı renkli olanlarıyla yer değiştireceğim. Bu seçim tamamen tercihle alakalı. Şu anda bana yakın tarafta olan iki mandalı da seçebilirdim. Şimdi gelelim bu kırmızı mandalların alt tabakaya yerleştirilmesine. Bunun için önce bağlı olan iki tanenin vidalarını sökeceğim. Evet, şimdi bu mandalların açık tarafları birbirine bakacak şekilde buraya montajını gerçekleştireceğiz. Montaj işlemine başlamadan önce yerlerine güzelce oturtuyorum. Burada size bu üründen bahsetmem gerekiyor. Bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu ürün vidaların gevşemesini engelliyor. Özellikle titreşim altında vidalar kolayca gevşeyebildiği için drone'un tüm vidalarında bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Bu ürünü alırken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de gücü zayıf olanı seçmemiz. Çünkü biz vidaların birçoğunu birçok kez çıkarıp yeniden takmak durumunda kalıyoruz. Güçlü olan modelleri ise buna imkan vermiyor. Şimdi de ürünün kullanımını size göstereyim. İlk olarak kutuyu açalım. İkinci bir güvenliği var, onu açıyorum. Şimdi vidamızı hazırlayalım. Bu noktada mıknatıs bize çok fayda sağlayacak. Şöyle göstereyim. Mıknatıs sayesinde bu şekilde durabiliyor. Şimdi bu üründen vidanın ucuna bir damla olacak şekilde koyuyoruz. Çok az bir miktarı yeterli oluyor. Ekranda görüyorsunuz ne kadar koyulması gerektiğini. Şimdi de kırmızı olanları da daha önceden belirlediğimiz yerlere vidalıyorum. İşlem tamam. Şimdi yaptığımıza bir bakalım. Ön tarafında yerlerine dönük şekilde montajını gerçekleştirdik. Şimdi sırada gimbal'ı ve pili taşıyan alt ray sisteminin montajı var. Bu sistemin amacı bu ray görevi görecek iki parçanın şu şekilde drone'un alt kısmında durmasını sağlamak. Şimdi bunun bağlantı aparatlarına bakalım. Şimdi karşımıza ikisi turuncu, ikisi siyah renkte 4 tane kelepçe çıkıyor. Bunların içine geçen lastikleri ve vidaları mevcut. Yakından baktığımız zaman siyah ve turuncu kelepçelerin farkı şu. Turuncular drone'un ön tarafında, siyah olansa arka tarafının montajını sağlayacağız. Yani kırmızıyı bağladığımız yere turuncuyu, siyah kalan kısmına da siyah kelepçeyi monte edeceğiz. Hızlıca montaj işlemine geçelim. İlkinin montajını nispeten daha yavaş bir şekilde göstereceğim. Diğerlerini hızlıca geçeceğim. İlki tamamlandığına göre diğer üçünün montajını hızlandırarak izleyelim.
Evet, rayları tutacak sistemi tamamladık. Rayları buradan geçireceğiz ve bu şekilde duracak. Ancak bunu ilerleyen zamanda yapacağım. Çünkü aşağıya daha montajını gerçekleştireceğimiz birçok parçamız var. Şimdi ben size bu ayakların yaklaşık olarak nasıl duracağını göstereyim. Yalnız burada ana gövdeyi ters tutuyorum. Bunu sonradan fark ettim. Şu anda yukarıya doğru bakan kısım aşağı doğru dönük olması gerekiyor. Ancak tutunacağı yerler nokta olarak doğru. Evet, şu anda ekranda gördüğünüz parça okla gösterildiği şekilde 180 derece döndürülmesi gerekiyor. Şimdi ayakların bağlantı noktalarına yakından bakın. Toplamda 3 noktadan bağlantı sağlayacağız. Bu bağlantıların birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü ekranda görüyorsunuz. Şimdi ayaklar üzerinde bulunan ve bağlantıyı sağlayacak olan iki küçük parçayı söküyorum. Ardından da bu parçaları ana gövde üzerine monte edeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz parça hem iniş takımını hem de sabit kolları gövdeye bağlayacak olan parça. Bu parçanın montajını ikinci aşamada yapacağım. Şimdi ilk olarak ekranda gördüğünüz parçanın montaj işlemini gerçekleştireceğim. Videonun bu aşamasında bariz bir hata yapmışım. Ancak çekimler sırasında fark edemedim. Sonrasında fark ettim. Fark ettiğimde ise videoyu düzeltmek için artık çok geç olmuştu. Şimdi sol elimde gördüğünüz küçük parça ayağı gövdeye aşağıdan bağlaması gerekiyor. Ama ben videoda gördüğünüz gibi gövdenin kolların bağlanacağı kısımdan, yani üst kısmından bu parçayı bağlıyorum. Bu hatamı uzunca bir süre fark etmedim. Ta ki sabit kolların montajını yapmaya çalışana kadar. Videoyu sıkıcı hale getireceğini düşündüğüm için hatayı fark ettiğim ve düzelttiğim kısmı paylaşmayacağım. Yaptığım tek işlem şu anda taktığım vidayı yerinden çıkartıp parçaların yerini ters çevirip tekrardan montajı gerçekleştirmek oldu. Bu kısımda son olarak da vidaların ne kadar sert sıkılması gerektiği konusundan bahsedeceğim. Burada %100 bir doğru yok. Ben yaklaşık olarak iki parmağımla uygulayabildiğim kadar güç uygulayıp sıkıyorum. Ancak bu vidalarda şu anda ekranda gördüğünüz gibi sıkmayı gerçekleştirdikten sonra parmağımla vidayı daha fazla sıkmadan parçayı olması gereken konuma getirdim. Her ne kadar ters yönde olsa da parçanın montajını tamamladık. Şimdi de nasıl durduğunu görüyoruz. Artık bu parçanın ikincisinin montajına geçebiliriz. Videonun bu kısmını biraz hızlandırıp göstereceğim. Burası da tamam. Şimdi sırada hem ayakların hem iniş takımının ortak bağlantı noktası olduğunu söylediğim parçanın montajı var. Yani yapacağımız bu işlem sonunda multikopterin sabit iki kolunun montajı için gerekli ayarlamaları da yapmış. Bu işlemler sırasında bant kullanacağız. Şimdi önce gövdeyi ters çeviriyoruz ve raylara dik olacak şekilde iki sıra halinde vidalarımızı yerleştiriyoruz. Bunun ardından da İşlemimizi kolaylaştırması için bu vidaları ikişer ikişer bantlayacağız. Burada farklı renk bant kullanmamın sebebi siyah renk bandın bitmiş olması. Başka bir anlamı yok. Bu işlemin ardından gövdeyi ters çeviriyoruz, yani üst kısmı yukarı gelecek şekilde döndürüyoruz. Ardından da ilk olarak dışarıda kalan vidalara hem ayağı hem de sabit kolları tutacak olan parçamızı takıyoruz. Sonrasında ise tutucuların geriye kalan parçalarının montajına devam ediyorum. Parçayı bir de yakından göstereyim. Parçanın bir kısmında böyle bir oyuk var. Ancak bunu ne kullanma kılavuzunda ne de internette hangi yöne dönmesi gerektiğine dair kesin bir yazı göremedim. Ben her iki tarafta da birbirine dönecek şekilde ayarladım. Şimdi biraz hızlanalım.
Sonuncuyu da oturttuktan sonra geniş açımıza geri dönelim. Şimdi sıra gövdenin üst parçasında oturtmaya geldi. Bunu da alt parça ile birebir aynı şekilde yine vidalar aynı deliklerden geçirerek gerçekleştiriyorum. Bu işlemin ardından artık kolların oturacağı yerler iyice belirginleşmeye başladı. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. İşlemimizi tamamlamak için geriye bir tek uçları açıkta kalan vidalarımızı şu anda ekranda gördüğünüz parça ile kapatarak tamamlamak kaldı. Şimdi tekrardan yakın çekime geçelim. Öncelikle açıkta kalan vida uçlarına vida sabitleyicimizden birer damla damlatıyoruz. Biraz büyük bir damla oldu. Ardından gövdeyi yan çeviriyoruz. Vidaların arkasındaki bandı çıkarıp alyan anahtarı ile vidaları tutuyoruz. Diğer taraftan da turuncu renkli bağlantı aparatını getirip yerine yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu bu vidaları olabildiğince gevşek bırakmak. Bu sayede kol montajını yaparken tekrar onları gevşetmekle uğraşmak zorunda kalmayız. Bu aşamada tamam. Şimdi videonun baş kısmında bahsettiğim hatayı nasıl fark ettiğimi size göstereyim. İşte tam burada bu çıkıntı sebebiyle buradan kolun geçmeyeceğini fark etmemle durumu anladım. Daha sonrasında burayı değiştirdim ancak buranın videosu yok. Şimdi hızlı bir şekilde geriye kalan vidalama işlemlerini yapıyorum. Şimdi de sırada hareketsiz iki kolun montaj aşaması var. Önce kollara bir yakından bakalım. Bu kollar hazır olarak gönderilmişti. Ekranda gördüğünüz gibi uçları sabit. Şimdi bunları hazırladığımız bu deliklerden geçiriyoruz. Vidaları çok sıkmadığımız için kolayca geçiyor. İlk karşımıza çıkan sorun bunun ne kadar içeri gideceği. Şimdi burada görüyorsunuz bunu istersek buna yapıştıracak kadar götürebiliriz. İstersek arayı çok açabiliriz. Bu mesafe ile ilgili kurulum kılavuzunda da çok net bir ifade yok. Bunu internetten araştırdığımda bu gelecek olan kabloların tarot yazısının alt kısmına geçeceğini, yani aradan 3 tane yaklaşık kablo geçecek kadar bir boşluk bırakılmasının yeterli olduğu yazıyordu. Ben de onu o şekilde kabaca ayarladım. Şimdi kamerayı tekrardan ortaladım. Devrilmesin diye gövdenin sol tarafına bir ağırlık koyuyorum. Şimdi boy konusunu yaklaşık olarak ayarladıktan sonra ikinci ayar yapmamız gereken konu. Bu kol kendi ekseni etrafında dönebiliyor görüyorsunuz. Bizim bunun ayarını çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yoksa eğer burada bir hata yaparsak drone uçuş anında kendi etrafında dönmeye başlayacaktır. Bunun için su terazisi kullanacağız. Bunun en kolay yolu da önce gövdenin dengede düzgün bir şekilde durduğunu görüyoruz. Ardından da kolun aynı şekilde dengede olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bu işleme başlamadan önce çalıştığınız zeminin düz olduğundan da emin olmak gerekiyor. Şimdi kamera açısını tekrardan ayarladım. Su terazisi yardımıyla gövde ile kolu yaklaşık olarak aynı seviyeye getirmeye çalışıyorum. Burada bayağı hassas davranmak gerekiyor. Evet, yaklaşık olarak tamamlar. Şimdi kameranın açısını tekrardan değiştiriyorum. Şimdi bu kolu sabitlemek için vidalarını sıkacağımız aşamaya geldik.
Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki, bu ağırlığı almadan önce elimizle gövdeyi tutmamız gerekiyor. Yoksa devrilip kolun yönünü bozuyor. İkincisi ise gövdeyi ters çevirirken kolu tutan menteşelerin üzerine sıkıca bastırıyoruz ki kol hareket edemesin. Şimdi bu aşamada vidaları sonuna kadar sıkmayacağız. Bir miktar yine bir pay bırakacağız ki tekrardan ayarımızın doğru olup olmadığını kontrol edelim. Eğer doğruysa vidaları son konumuna getireceğiz. Şimdi biraz hızlanalım. Vidaları tamamladıktan sonra tekrardan eski haline çevirip kontrolümüzü gerçekleştirelim. Artık devrilmesinin çok büyük bir önemi kalmadı çünkü vidalar epeyce sıkılı haldeler. Tekrardan önce gövdenin düz olduğunu kontrol ediyoruz. Ardından kola şöyle yakın kameramıza doğru birazcık açı vereceğim. Kamera açımızı da değiştirmem gerekiyor. Evet, şimdi de kolun durumuna bakalım. Ekranda da gördüğünüz gibi hava kabarcığı hedeflediğimiz yerin biraz sağında kalmış. Bunun için kolu birazcık zorlayarak okun gösterdiği yönde çevireceğiz. Sonrasında tekrar ayarımız doğru mu değil mi diye kontrol edeceğiz. Evet, birazcık zorladım. Birazcık döndü gibi. Şimdi de çok dönmüş gördüğünüz gibi. Şu anda oldu. Vidaları sıkmadan önce son kez gövdeyi, ardından da kolu kontrol ediyoruz. Hala tam istediğimiz noktada değil. Evet. Evet, şu anda tamam. Artık bu şekilde tekrardan ters çevirerek vidaları son haline getireceğiz. Hızlıca vidaları sıkıyorum ve ilk kolun montajı tamamlanıyor. Videonun son kısmında da ikinci kolun montajını gerçekleştireceğim. Bu bölümde ilk kolla birebir aynı olan kısımları hızlı geçeceğim. Yapacağım farklı işlemleri ise göstereceğim. Şimdi ilk olarak kolu tıpkı diğer koldaki gibi yerine oturtuyoruz. Sonrasında da bir metre yardımıyla montajını gerçekleştirmiş olduğumuz kolun gövdenin dışında kalan kısmını ölçüyoruz. Yaklaşık 19,3 santim. Şimdi peki biz niye ilk kolda ölçümü yapmadık ama ikinci kolu takarken ölçüm yapma gereği duyduk? Bunun sebebi şu. İlk kolun montajında net bir sayı değerine internet üzerinden ulaşamadığım için ilk kolun montajını yaklaşık göz kararı yaptım. Ancak ikinci kolun montajını yaparken ilk kolla birebir aynı olması gerektiği için bunu ölçümle sağladık. Bu aşamadan sonrası ilk kol ile tamamen aynı. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Böylelikle bu videodaki hedefime ulaşmış oldum. Bir sonraki videoda frame'in kurulumunu tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.